Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için harika bir Antep baklavası tarifiyle geldim. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir lezzet. Videoma geçmeden ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım. Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için toplamda 3 adet yumurta kullandım. Dolu dolu 2 yemek kaşığı beyaz sirkemi de ekliyorum. Ben beyaz sirke kullandım. Siz dilerseniz üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz. Ve yarım çay kaşığı tuzumu da ilave edip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü ekleyelim. Hamurum koyulaşana kadar bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı unumu ekledim. 1 su bardağı unumu bu şekilde kenara ayırdım. Azar azar dikkatli bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, görmüş olduğunuz gibi önce böyle masaya yapışmalar oluyor. Hamurumuzu yoğurdukça çok güzel bir kıvam elde ediyoruz. Ben bu hamur tarifiyle Antep baklavası yaptım arkadaşlar. Siz bu hamur tarifinden dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten ustasından alınmış, yıllardır yapmış olduğum harika bir hamur tarifi. Evet, hamurum toparlandı. Görmüş olduğunuz gibi böyle 3-4 dakika yoğurma işlemine devam ediyorum. Ve yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini kapatıp şöyle bir 5-6 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumu dinlendirdikten sonra tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Videom çok uzun oldu biliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum fakat güzel bir baklava yapmanız için bu püf noktalarına mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Evet, hamurumuz bu şekilde oldu. Hiç bekletme yapmadan hamurumu şöyle göz kararı parçalara bölüyorum. Benim tezgahım büyük olduğu için bir tık büyük bezeler oluşturacağım. Hamurumu ondan ona pay ederek şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Evet, bezemin büyüklüğü bu şekilde oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz, mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan mısır nişastasından yardım alarak servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamurlarımın yapışmaması için çok az bir mısır nişastasından yardım alıyorum. Çok fazla kullanmayalım nişastamızı. Bu esnada hamurumuz sertleşmesin. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Açmış hazırlamış olduğum hamurlarımın aralarına nişasta serpiştirerek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Nişastamı ekledikten sonra böyle elimle sürüyorum arkadaşlar, top top kalmasın. Hamurumuz dinlenirken nemleniyor. Nemlenince de arasındaki nişastalar pütür pütür kalıyor. O yüzden mutlaka bu şekilde elimizle güzelce sürelim. Çok fazla da eklemeye gerek yok arkadaşlar. Böyle parmak uçlarımızla azar azar eklememiz yeterli. Evet, hamurlarımı üst üste yerleştirdim. Kurum olmaması için böyle bir buzdolabı poşetinden yardım alıyorum. Ve hamur yoğurmuş olduğum leğeni üzerine kapatıp hamurlarımı yarım saat dinlendiriyorum. Baklava hamuru ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur. Videomu tamamlamak adına fazla dinlendiremedim açıkçası. Siz daha fazla dinlendireceksiniz. Mutlaka buzdolabında dinlendirin arkadaşlar. Havalar çok sıcak. Baklava hamuru da yapısı gereği kendini çok çabuk bırakan bir hamur. O yüzden mutlaka buzdolabında dinlendirin. Evet, dinlendirmiş olduğum hamurlarımdan 3 tanesini aldım. Aralarına bu şekilde bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben bugün baklavalarımı üçer üçer açtım.
Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Hamuru açarken öncelikle bu şekilde sarmadan özellikle kenar kısımlarına bastırarak açmaya başlıyorum. Sonrasında bir iki tur bu şekilde üçer üçer açıyorum. Ve açtıktan sonra ara katlarını kontrol edip tekrardan yapışmaya meyilli bölümlerine nişasta ilavesi yaparak açma işlemine devam ediyorum. Ara ara teker teker sarıyorum. Sonrasında da bu şekilde üçer üçer sarıp hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Hamurumun özellikle kenar kısımlarını gösteriyorum. Görüyorsunuz, gerçekten incecik oldu. Ve dakikalar içerisinde açılan harika bir hamur tarifi. Bu hamur tarifinden dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, hamurlarım gayet güzel bir şekilde açıldı. Şöyle bir iki tur daha çevirdim. Özellikle kenar kısımlarını gösteriyorum. Görüyorsunuz, gerçekten zar gibi açılan harika bir hamur oldu. Toplamda 3 adet hamurumu açtım, hazırladım ve baklavamın yapım aşamasına geçiyorum. 3 adet yufkamı tezgahıma aldım. Bir rulet yardımıyla kenarındaki bu fazlalıkları çıkartıyorum. Hamuruma dikdörtgen bir form veriyorum. Kenardan çıkan yufkalarımı da asla atmıyorum. Onlarla da güzel bir baklava yapacağız. Evet, şekilde görmüş olduğunuz gibi kenardaki fazlalıkları çıkartıyorum. Ve üst üste gelecek şekilde katlayıp bir kenara alıyorum kuruma olmaması için. Onları da başka bir tatlı yapacağım. Ve hazırlamış olduğum hamurumu bu şekilde oklavama sarıyorum. Sarmış olduğum hamurumu bu şekilde büzüştürüp tekrardan açıyorum. Elimle tekrardan şöyle çok hafif bir şekilde açıyorum. Hamurumun sadece bir tanesini oklavama saracağım. Böyle ince bir oklava kullandım. Ben bugün baklavamı Antep fıstıklı yaptım arkadaşlar. Siz cevizli olarak da yapabilirsiniz. Hamurumun malzeme gelecek kısmını geniş tutuyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurun üzerine Antep fıstığından yerleştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurumu tekrardan dikkatli bir şekilde oklavama sarıyorum. Oklavama sarmış olduğum hamurumu tekrardan büzüştürüyorum ve bir kenara alıyorum. Oklavamdan kenara çıkartıyorum. Çekim yapabilmem için bu şekilde kenara çıkarttım. Siz direkt tepsiye koyabilirsiniz. Diğer hamurlara da aynı şekilde yapıp hazırlıyorum. Ve hazırlamış olduğum baklavalarımı tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın orijinal Antep baklavasına taş çıkartacak harika bir lezzet oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Videom çok uzun olduğu için şerbet tarifi vermedim arkadaşlar. Ben şerbetimi birebir ölçüde kullanıyorum.
5 su bardağı su, 5 su bardağı toz şekerimi tencereme alıp üzerine ince bir dilim limon ilavesi yapıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika daha kaynatmam yeterli geliyor. Ben bugün tatlımı sıcak, şerbetimi soğuk olarak kullanacağım. Şayet siz de öyle yapacaksanız akşamdan hazırlayıp şerbeti sabaha kadar soğutabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şekilde kıvam alıyor. Bütün tatlılarımı yaptım, hazırladığım tatlımın kesim aşamasına geçiyorum. Ben böyle büyükçe dilimler oluşturdum. Siz daha küçük dilimler oluşturabilirsiniz. Tam da bu esnada fırınımı 180 derecede ayarladım, ısınıyor. Benim tatlarım 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında 45 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, tatlımı kestim, hazırladım. Eritmiş olduğum sade yağımdan güzelce her tarafına bol bol döküyorum. Ben sade yağımı evimde kendim yapıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz bazı büyük marketlerde sade yağ bulabilirsiniz. Şayet sade yağ yoksa tereyağıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Tereyağı eritip mutlaka süzmeye özen gösterin arkadaşlar. İçerisinde peynir kalıntısı kalmasın. Çok güzel olmuyor. Baklavaların yüzünde siyah siyah lekeler oluşturuyor. Evet, tekrardan her tarafına güzelce fırçamla sürüyorum. Ve hazırlamış olduğum tatlımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda pişmeye gönderiyorum. Evet, bu da hamurlarımın kenarlarından çıkan kısımlar arkadaşlar. Hamurlarımıza asla ziyan etmiyoruz. Birkaç tane hamurumu bu şekilde yan yana seriyorum. Sonrasında kendi etrafında çevirerek gül formu verip tepsime yerleştiriyorum. Anneciğimin meşhur baklavası arkadaşlar. Küçükken böyle yapardı. Çok severek tüketirdik. Evet, bu artan hamurlarımı da bu şekilde değerlendirdim. Evet, baklavalarım fırından çıktı. Hala çok sıcak. Fırından çıkmış olan baklavalarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum. Tepsinin kenarlarına dikkat edin arkadaşlar. Fokur fokur kaynıyor. Gerçekten harika bir sonuç aldım. Ev baklavası daha kıyır olur derseniz ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Bu şekilde yapıldığı zaman tam hazır baklava gibi yumuşacık oldu arkadaşlar. Üzeri çıtır, içerisi yumuşacık. Fakat ben biraz kıyır kıyır baklava seviyorum diyorsanız tatlımızın ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Evet, şerbetle buluşturmuş olduğum tatlımı şöyle bir yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Çekimimi tamamlamam gerektiği için yarım saat ancak beklettim. Bu tatlımızı ertesi gün tatmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bekledikçe lezzetine lezzet katan harika bir tarif oldu. Şu şekilde açıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Asla hamurlaşma olmayan orijinal Gaziantep baklavasına rakip bir tarif. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Şu şekilde tatlımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.